Merhabalar, Yalıkavak'taki yeni projemizle sizlerleyiz. 16 dönüm üzerinde 16 tane müstakil villadan oluşmakta. Hepsi 5+1 şeklinde planlı. Evlerimizin iç metrajları 343-75 brüt, 260 net şeklinde. Hepsi dubleks olarak planlı. Her birinin bahçe büyüklükleri ve deniz manzarası değişiyor. Fiyat aralığımız da buna istinaden çıkmakta. Bahçe büyüklüklerimiz 532 metrekareden başlıyor. Bir dönüme kadar devam etmekte. Yine deniz manzaramız da %10 deniz manzaralıdan başlamak üzere %100'e kadar deniz manzaralı villalarımız mevcut burada. Burası bizim showroom'umuz, örnek villamız. Örnek villamızın bahçe büyüklüğü 1100 metrekare. Deniz manzaramız da burada %30. Tabii ki kod dolayısıyla yukarı doğru devam etmekte. O sebepten dolayı daha hakim deniz manzarası olan villalarım da var. En az deniz manzaralı olan villalardan bir tanesi burası. Villalarımız 12 ay yaşama uygun olarak planlandı. Her birinin VRV klima sisteminden yerden ısıtmasına, ısı pompasına kadar, asansör altyapısına kadar düzenlenmiştir. Yine her birinin kendine özel 2 araçlık garajları mevcut. Projemizde 2 tane güvenliğimiz mevcut. Yine aynı şekilde anlaşmalı plajlarımız Tilkicik'te yer almakta 3 tane. Yine sizler için plajlara gidebilmeniz açısından kendi aracınızla gitmek istemediğiniz günlerde size eşlik edebilecek bir şoför ayarlayacağız yine. Sitenin özel şoförü olacak, Vito aracı olacak, kullanım sağlayabileceksiniz. Her bir villamızın 3 tane farklı girişi bulunmakta. Birincisi bahçede şu anda yer aldığımız alandan misafirlerinizi ağırlayıp tekrar uğurlayabilirsiniz. Bunun için de size kolaylık olsun bir etkinlik yapmayı düşünürsünüz diye bahçelerinize kitchenette planladık. Dış mutfak olarak tercih edebileceğiniz, kullanımı kolaylaştıran, sürekli eve gir çık sirkülasyonunu önlemek açısından tasarladığımız bir üründür. Yine videonun devamında sizlere gösteriyor olacağım. Yine diğer girişimiz, aracınızla evinize geldiğinizde direkt doğrudan garajınıza geçebilmeniz için güvenlikten girdikten sonra müstakil girişinizden devam ettiğinizde hemen karşınızda yer alıyor garaj girişimiz. Garaj girişimizde yine bahsettiğim gibi 2 tane araç yan yana koyabilmektesiniz. Ve burada garajınıza park ettikten sonra oldu ki yağışlı bir gün, çünkü biliyorsunuz ki Ekim-Kasım ayları Bodrum'da yağışlı oluyor. Doğrudan eve girişiniz için bir kapı düzenlenildi. Buradan direkt girdiğinizde evinize sağ tarafta merdiven, sol tarafta da asansörünüz için düşündüğümüz alanımız mevcut. Yine sizler için asansörlerimize altyapısını sağladık. Garajlarımıza pardon. Garajınızda elektrik şarj alanı yaratabiliyoruz. Altyapısı görmüş olduğunuz alanda mevcut. Burada şarj etme cihazları sağlayabiliyorum. Biliyorsunuz ki belli bir zamandan sonra artık tamamen elektrikli araçlara geçmiş olacağız. O sebepten dolayı bu konuda da sizleri yine düşündük. Yine sorularınız olursa her zaman aşağıdaki numaradan bizlere ulaşmanız mümkün. Projemizde biliyorsunuz ki fiyat aralığımız, bahçe büyüklüğümüz ve deniz manzarasına göre değişiyor demiştik. Ona istinaden yine bizimle iletişime geçebilirsiniz. Örnek villamıza geçelim sizlerle. Burada yine bizi şifreli bir kapımız karşılayacak. Şifre sistemimiz şu an kurulacak bu hafta içerisinde. Özel masif bir meşe ağacından yapılmış bir kapımız var burada. Kapınızdan girdiğinizde hemen sağ tarafınızda akıllı ev sistem panelleriniz yer almakta. Tüm evlerimiz akıllı ev sistemiyle donatılmıştır. O sebepten dolayı kontrolünü telefonunuzdan da inceleyip ayarlayabilirsiniz. Işıklandırma olsun, aynı zamanda güvenlik olsun. Burada hepsini kontrol edebilmektesiniz. Yine sol tarafta misafirleriniz için bir vestiyer alanı planladık sizler için. Burada da misafir lavabo kısmımız bulunmakta.
Banyolarımızda vitre kullanılmakta. Burası misafir lavabomuz, duşsuz şekilde planlandı. Evlerimizin hepsi 5+1 şeklinde dubleks olarak planlanmıştır. O sebepten dolayı büyük bir ada mutfak planladık biz buraya sizler için. Tüm donanımıyla teslim ediyoruz. Franke marka beyaz eşyalar kullanılmakta. Aynı zamanda çift buzdolabı ve çift buzluğumuz bulunmakta. Franke bulaşık makinemiz, yine üçlü ankastre setimiz bulunmakta. Mutfağımızda şöyle, ada mutfağımızı olabildiğince geniş sağladık sizler için. Kullanımı kolay olması açısından. Aynı zamanda ada mutfak üzerinde kullanılan malzememiz ve normal tezgahta kullanmış olduğumuz malzememizin ismi Dekton'dur. Dekton hiçbir şekilde yanma ve çizilme yapmayan bir üründür. Burada kesme tahtasından tüm baharat alanlarına doğru özel tasarım İtalyan mutfağımız kullanılmakta. Yine aynı şekilde ada mutfağının sonunda bir breakfast table planladık sizler için. Yine burada kahvaltı, bar gibi kullanabileceğiniz bir alanımız mevcut. Yine isterseniz bunu bu şekilde çevirebiliyorsunuz. Ada mutfağın diğer tarafında da bu alanımız aslında bizim yemek masası olarak düzenlediğimiz alan. Yine buradan kolay masa hazırlamanız için kapaklar kullanıldı mutfakta. Yemek masası için 8-10 kişilik alanımız da burası. Burada açılmaz boydan camımız var. Uzun tavan ve boydan cam kullandığımız için hem bahçenizi, hem havuzunuzu, hem gün ışığını, hem de doyasıya bir deniz manzarasını alabiliyorsunuz manzara anlamında. Evlerimizin tüm zeminlerinde garaj hariç yerden ısıtmamız mevcut. Isı pompasıyla takviye oluyor. Daikin marka, yine bizler sağlıyor olacağız onları da. Burada 2 tane opsiyonumuz var. Opsiyonlu ürünümüz var. Birincisi şömine. Opsiyonlu tutmamızın nedeni, kimisi hoşlanıyor, kimisinin olmazsa olmazı. Kimisi de diyor ki şömineye ihtiyaç duymuyorum. O sebepten dolayı istediğiniz takdirde kullanıma uygun, orijinal tamamen odun şöminesi olarak planladık. İstemezseniz de diğer evlerimizin şu anda kabaları bittiği ve ince detaylara geçildiği için istemediğiniz durumda kaldırıp bu alanı sizin için televizyon ünitesi kısmını genişletebiliyorum. Onun dışında şöminemiz çift yönlüdür. Hem bu şekilde kaldırabilirsiniz yukarı doğru, hem de arzu ederseniz yandan açıp odun da atabilirsiniz. Burada ikinci opsiyonlu olan ürünümüz asansör boşluğumuz. Bizim evlerimizin hepsinde asansör altyapımız mevcut. Biliyorsunuz ki bir ürünü, bir villayı veya daireyi yaptınız ve bitirdiniz diyelim. Sonrasında asansör altyapısı şömine veya dışarıdaki bahçe alanlarına koyduğunuz herhangi bir ürün gibi sonradan eklenmesi mümkün olmayan bir şeydir. O yüzden kapsamlı ve donanım isteyen bir ürün olduğu için biz altyapısını şu anda koyduk. Ama arzu ederseniz 5 yıl, 10 yıl sonra asansör yaptırabilirsiniz altyapısı olduğu için kolaylıkla. Ama istemezseniz ki şu anda ihtiyacınız varsa biz asansör olarak da destek sağlıyoruz ekstra olarak. Yine yaşam alanı katında bir tane ebeveyn odası planladık sizler için. İsterseniz genç odası, isterseniz misafir odası, isterseniz de salona ve mutfağa yakın olmak istiyorsanız ebeveyn odası olarak kullanabileceğiniz bir odanız bulunmakta. Yine kendine ait balkonu ve banyosu mevcut. Banyosunda yine vitre kullanılmakta. Açık tonamajlar tercih ettik biz. Çünkü bodrum evi olduğu için açık renkler daha çok mobilyaya da uyum sağlayacağını düşündüğümüz için iç tasarımda full açık renk kullanmayı tercih ettik. Burada lamine parke kullanıldı ama
Salonda ve mutfakta görmüş olduğunuz seramik Vitra'nın özel seri seramiğidir. Normalde biliyorsunuz ısı pompası ve yerden ısıtma olduğu için yerden ısıtma kullanılan bir villada kullanılan malzemelerden en çok yalıtım anlamında geçiren, onu tam anlamıyla yayan daha doğrusu seramiktir. O yüzden biz seramik kullanmayı tercih ettik. Fakat istemezseniz lamine parke olarak da yardımcı olabiliriz diye opsiyonlu olarak bu odayı sadece lamine olarak tasarladık. Evlerimizde tavan uzunluğunu olabildiğince yüksek tutmaya çalıştık. 2,85 tavan uzunluğumuz. Yine kapılarımız da tavanla hemen hemen aynı orantıda fark ettiyseniz. Onun dışında full camlar kullanmayı tercih ettik. Biliyorsunuz bodrum olunca hani dışarıyı görmek, o bahçedeki ışığı, enerjiyi alabilmek adına ve daha ferah bir görüntüye kavuşturmak adına camlar çok talep görüyor ve biz de ona göre tercihlerimizde bulunduk. Burada yine boydan bir cam tercih ettik. Dışarıdan siyah ayna olarak görünüyor. Ama içeriden o dışarının enerjisini alabiliyorsunuz. Her bir villamızın en başta da videonun başında da bahsettiğim gibi garajları bulunmakta ve garajınızdan doğrudan evinize giriş katınız aslında burası. Evinize buradan garaj alanından giriş yaptığınızda şu alanım garaj. Direkt sağdan merdivenlerle üst kata veya buradan bahçe katına veya buradan asansör alanım da bu kattaki burası. Buradan isterseniz yukarıya direkt doğrudan salona, o gösterdiğim alana çıkabilmektesiniz. Eğer istemezseniz asansör dediğim gibi mimarımızla siz ne arzu ederseniz onu da çizdirebiliyorum. 3 metrekare yukarıda, 3 metrekare de aşağıda bu alanda totalde 6 metrekare bir alanım var benim. Buraya isterseniz kiler ve depolama alanı gibi kullanabiliriz. İsterseniz üst kat salonda olduğu için şarap mahzeni veya dilerseniz kitaplık ne arzu ederseniz çizdirebiliyorum. Burada odalardan devam etmemiz gerekirse ikinci ebeveyn odamıza ilerleyebiliriz. Banyosunu olabildiğince büyük tuttuk. Yine aynı şekilde bahçeye çıkışımız bulunmakta. Malzeme olarak seramik devam ediyor yerlerde. Mevcutta 2 tane de standart odamız bulunmakta. Birinci standart odamız burası. Çocuk odası olarak da kullanılabilecek bir oda. Bizim burada ufak değişiklikler yapacağımız malzemeler de var. Mesela bu görmüş olduğunuz cam Vitra'dan özel sipariş geçildi. Buraya sabit bir camımız gelecek özel siparişte şu anda. Yine aynı şekilde banyoların içi de tamamen Vitra kullanılmakta. Bu odamızın da yine bahçeye doğrudan çıkışı bulunmakta. Alt kattaki tüm odalarımızda doğrudan bahçeye çıkışımız yer almakta. Tüm odalarımızda dolaplarımız yer alıyor ama biz burada koridor kısmına büyük bir vestiyer alanı planlamak istedik sizler için. Çünkü bu katta hem 3 tane odamız bulunduğu için hem de istediğiniz gibi kullanabileceğiniz depolama olarak da yer alacak herhangi bir hem askılık hem raf olarak tasarladığımız bir vestiyer kısmımız bulunmakta. Yine aynı şekilde burada bizim tüm sistemimizi, altyapımızı görebileceğiniz asıl kontrol ana mekanizma dediğimiz alanımız da yer almakta. Sadece bu villamıza ait. Her bir villanın yine aynı yerde yer alacaktır. Onun dışında artık bu alanımız bizim keyif alanımız. Bir tane saunamız bulunmakta burada.
Yaklaşık 9 kişi kadar alabiliyor. Hemen yan tarafında saunamızın şok duşu planladık sizler için. Şok duşumuzun yanında da çamaşır ve kurutma alanı olarak planladığımız bir dolap, bir de katlama alanımız bulunmakta. Şu ana kadar sizlerle 2 tane ebeveyn odası, 2 tane standart oda gezdik. Burası da 5. olan odamız sinema odası diye opsiyonel tuttuğumuz, sizin zevkinize ve ihtiyacınıza göre şekillendirebileceğiniz bir oda. Biz aslında sinema odası olarak tasarladık. Şu karşıda görmüş olduğunuz cam ölçüleri ve yalıtımı ona göre sağlanmış bir camdır. Ve 5 boyutlu akvaryum camı kullandık orada. Yine özel bir yalıtım kullanıldı. Havuzun içi aslında. Orası tabii su dolduğunda havuzumuz. O suyun huzurunu bu odaya sağlamış olacağız bizler. Ve sağ tarafta görmüş olduğunuz bu duvarımıza bizim ekranımız gelecek. Yine diğer odalarda salonda bulunduğu gibi VRV klima sistemi yine burada da yer almakta. Yerden ısıtmamız yine devam ediyor. Biz Halıflex olarak düzenledik burayı. Ama istediğiniz herhangi bir şey varsa malzeme konusunda yerde değişikliğe de gidebiliyorum yine. Sinema odamız, şok duşumuz, saunamız, vestiyer alanımız. Özetle tekrar bu kattaki odalarımıza bakalım isterseniz. Burada bir tane standart odamız var. Çocuk odası veya misafir odası olarak kullanabileceğiniz bir oda. Aynı şekilde, aynı konsepte bir diğer standart odamız daha bulunmakta. Hemen yanında. Hepsinin bahçeye çıkışı bulunmakta. Dediğim gibi ufak değişikliğe gideceğiz. Burada değişikliğe gideceğiz cam olarak. Burada da ana ebeveyn odamız bulunmakta. Şimdi sizlerle bahçeyi gezebiliriz. Bahçeye ilerliyorum yine. Burada ana mutfağımızda hemen dışarıdaki bahçe mutfağımıza bağlanan bir kapımız yer almakta. Yine buradan servis açısından kolaylık sağlamanız açısından tasarlandı. Bodrum'da 9 ay dışarıda geçtiğinden dolayı biz teras alanını, balkon alanını olabildiğince geniş tutmayı hedefledik. Burada 62 metrekare teras alanımız bulunmakta. Bazalt yer almakta yerde, zemin kullanılan ürün olarak. Bazalt da ıslak zemin taşıdır. Zaten havuz ve ıslak alanlarda kullanabilecek bir malzemedir. O yüzden hiçbir şekilde kayma yapmayacak bir ürün. 62 metrekare teras alanımızın sonunda yine sol tarafta bir kitchenet'imiz bulunmakta. Bahçe mutfağı diye de geçer. Bahçe barı olarak da kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Tekne malzemesiyle yapılmış özel dış mutfağımızda yine sizin tercih edebileceğiniz şekilde düzenlenme sağlanabilmekte. Barbekü isterseniz buraya planlanabilir. Yine aynı şekilde buradan dediğim gibi ana mutfağa bağlanan bir servis kapımız da bulunmakta. Burada bahçe mutfağında şöyle havuza ve güneşlenme alanına, bahçenize, oturma teras alanına yakın olarak konumlu. Hem sabahları hem de akşamları kullanabileceğiniz bir mutfağınız yer almakta. Her bir villamızın bu şekilde 3'e 10 şeklinde 30 metrekare bir infinity havuzu var. Her birinin de yine tik ağacından oluşan bir güneşlenme alanı mevcut. Buraya 4 tane kadar şezlong yan yana sığabilmekte. Havuzumuzda da infinity çizgisini olabildiğince uzun tuttuk ve sizler için ufak bir ambiyans sağladık. Yine şelale havası sağlıyoruz. Akşam saatlerinde sağ tarafınızda şelale, sol tarafınızda deniz varmış gibi oturabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz bir ambiyans. Suyun akışını ışıklandırma ile birlikte izleyebiliyorsunuz.
Merdivenlerimizden indiğinizde de hemen alt katta teknik odamız bulunmakta. Villalarımızın bahsetmiş olduğum gibi iç metrekareleri aynı, metrajları ve konsepti aynı. Sadece renk ve istediğiniz malzeme konusunda yardımcı olabilmekteyiz şu anda. Mayıs-Haziran gibi teslim olacak projemiz. O yüzden Mayıs'a kadar istediğiniz şekilde yardımcı olabiliyoruz. Yine ödeme kolaylığı da sağlıyorum o anlamda. Onun dışında burada isterseniz opsiyonel olarak ateş çukuru planlayabiliyorum. İstediğiniz takdirde 17 metrekarelik bir alan bahçenizin istediğiniz yerine planlanabilir. Sizin 10 kişiye kadar oturum sağlayabileceğiniz ve ortada elektrikli ateşiniz bulunan bir keyif köşesi. İstediğiniz takdirde yapabiliyoruz villalarınızda yine. Dış cephemizden bahsetmem gerekirse şu karşınızda görmüş olduğunuz açık renk olan ürün aslında mekanik mermerdir. Mekanik mermerin en önemli özelliği mantolama artı 3 kat yalıtıma sahiptir. Ve o sebepten dolayı ısıya, sese oldukça duyarlı bir malzeme. Dış cephemizin altında da yine Hekimköy taşı kullandık. Bodrumluların çok sevdiği ve çok iyi bildiği bir taştır. Volkanik bir taştır aslında Hekimköy taşı. Türkbükü bölgesinde Hekimköy adında bir yer var. Hekimköy'den çıkıyor. İsmini de oradan alıyor bu taş. Kütleler halinde çıkar ve bu kütleler halinde olan taşı siz istediğiniz şekilde dönüştürüp bu şekilde kullanabilmektesiniz. Biz böyle bu şekilde bir farklılık katmak istedik. Mekanik mermerle Hekimköy taşına bir uyum sağlattık. Dış cepheden zaten görsellerini videonun sonundan izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Alüminyum sinekliklerimiz bulunmakta. Yine doğrudan komple sineklik olarak kapatılabilir ve açılabilmekte. Aynı zamanda gördüğünüz gibi yine bu şekilde kapatılıp açılabiliyor. Tümden açılıp kapanma sağlayabiliyor. Aynı zamanda sistemi şudur. Kaldırma sistem. Yani bu cam inanılmaz ağır bir cam. Zaten biliyorsunuzdur belki sizler de. Bu şekilde döndürdüğümde bu cam komple iniyor ve bu şekilde kaldırmalı. Ana giriş kapımızın önünde de yine ufak bir bahçemiz bulunmakta. Giriş bahçesi olarak adlandırılabilmekte. Sağ ve sol olarak. Başında bahsetmiş olduğumuz garaj giriş ve bahçe giriş kısımları gibi bu garajımızın aslında üstü. Garajımızın üstüne bizim VRV klima sistemlerimizin sistem mekanizmaları geliyor. Yine o şekilde onları kamufle ederek üstüne çakıl taşı ve peyzajla bir süsleme katacağız biz. Böyle kalmayacak. Yine aynı şekilde merdivenlerimiz bazalt devam etmekte. Hiçbir şekilde kayma yapmaz. Işıklandırması da olacak, yine yapılacak. Buradan da indiğinizde zaten alt kot bahçenize inmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda garajınıza ulaşmış oluyorsunuz.